we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda iş yerine mesaiyi bitirdim. Saat şu anda 17.00. Macera dolu bir videoya başlıyoruz. Rize'de hava erken kararıyor. O yüzden giriş konuşmasını yapmaya yer bulamadım. Bu sefer malzemelerim zaten hazırdı. Dedim işten çıkayım ve hemen dünyanın en tehlikeli virajlarının olduğu yola gideyim. Ve bu yolda güzel bir kamp yapacağız. Tabii herhangi bir plan yapmadım. Yolda neler karşılayacak bizi hep beraber göreceğiz. Bir önceki haftanın videosunu yükleyeceğim. Ne yapalım? Bazen böyle yetişmeyebiliyor. Şunu atayım, sonra yola devam edeceğiz. Alışveriş yapmaya vakit bulamadığımız için markete geldik. Şeyler alıp devam edeceğiz. Alışverişi bitirdik. Şimdi Serkan abi burada. Şantiyede arkadaşları vardı. Arkadaşların yanına gidip bilgi alacağız kendilerinden. Şimdi bir gidelim. Bir arkadaşlarla tanışalım. Bakalım bize ne söyleyecekler. Vay. Rus askeri mi bunlar? Bunlar aslında köylüler de var içinde, Rus askeri de var ama köylü dedim çok eski. 1915 işte. Vay be, 1915'te şu yolu açarken. Tamamen elle köylüler ve açılmış. Ruslar var. Şu bölgede son sınır. Yani geçilecek Kapkaya yukarıda zaten en güzel çekim yapacağınız yer bura. Bundan sonra düzlüyor. Neler varmış dibimizde haberimiz yok ya. Ya orada öyle bir duvar yapmışlar ki kenara. Yani şu anki teknolojiyle orada o duvar yapılmaz. Hani ya. Duvar derken örme duvar, taşla. Taş duvar. Kendi elleriyle yapmışlar. Abi şu kediye baksana. 4-5 kilo var abi, zor kaldırıyor. Karavan der. Karrrr. Adam ya, bir bildiğin. Gece çok rüzgarlı bir gündü. Allah patır patır ses çıktı ama sanırım o sese alıştım artık. Gayet güzel bir şekilde uyudum. Top atsalar uyanmazdım herhalde. Şimdi bir bakalım dışarıdaki manzaramız nasıl. Vay be. Akşam görememişiz buraları. Hemen hızlı bir şekilde kahvaltıyı yapıp yola koyulmamız lazım. Günü güzel kullanmamız gerekiyor. Gel. Şimdi Demirel abi içeride bize kuymak yapıyormuş. Arabayı toparlarken şöyle malzemeler burada diyelim. Arabanın camlarını açıyorum anahtarla. Şöyle. Pencere açık zaten. Şuradan sokuyorum içeriye. Bayağı kolay ve pratik. Şöyle ben hemen çadırın içini düzenleyeyim. Şipşak. Sayın abi. Eyvallah. Bundan iyisi olmaz abi. Tamam, Allah'a ısmarladık abi. Selametle, muhtemelen buradan döneceksin. Aynen. Evet abi. Dönerken inşallah vuracağız.
Şuraya bakar mısınız taş yatağına ya? Ürpertici biraz. Şurada mağara var arkadaşlar. Hayvan mı yaşıyor, ne yaşıyor bilmiyorum ama insanların yaşadığı kesin, çünkü içinde çöp var. Dün akşam bizi ağırlayan güvenlik görevlisi Demirel abi sağ olsun bize tekrardan yardımcı oluyor. Rota üzerindeki yerleri gösterecek. Oo, taşlara bak. Game of Thrones'da ak gezenlerin diyarına benziyor. Burası Turgut abinin mekanı. Şimdi yoldan geçerken Enes'in hanı var. Turgut abinin yeriymiş burası. Biraz bize bu yörenin, bu yolların tarihinden, geçmişinden ve yaşanılmış olaylardan bahsedecek. 2016 yılında burası yukarıdaki virajlar dünyanın en tehlikeli virajları olarak kabul edilmiş. Evet. Tescillenmiş aynı zamanda. Şöyle tescillenmiş. Resmi yollar içinde. Bir sürü alternatif yol var mesela resmi olmayan, kayıt dışı. Ama bunlar devlet karayolları. Resmi yollar içinde en tehlikeli yol. Tabii ki dünyada çok tehlikeli yollar var tabii ama kayıt dışı yollar. Anladım. Onlar kayıt altında olmadığı için tabii ki tescillenmiş de olmuyor. Tescillenmiş olmadığı için bu yol dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiş. Güzergahı kısadır, uzun değildir ama tabii ki de adrenalini sevenler için güzel bir ortamı var. İyi şoförler için de pek de tehlikeli değil. Yolun zemini sağlam. Uçurumları işte korkunç, tehlikeli. İyi bir şoförsen oradan her türlü gidersin. Şoförler gider. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda buralarda çok kazalar oluyordu. Eskiden. İşte o zamanlar frenler iyi değil, direksiyonlar iyi değil. Ya işte araçlar eski araçlar olduğu için araçla alakalı herhangi Hem bir problem öyle, olduğu zaman hata kabul etmiyordu yani. tek yoldu bir de burası. Ana baba günü. Çünkü bugün 10 tane araba geçiyorsa o zamanlar geçiyordu 70-80 tane araba. Tabii kaza oranı o zaman artıyor. Yani bilen de bilmeyen de bu yola giriyordu mecburen. Tek yol çünkü. Başka Tek yol derken nereden bu tarafa geçiyorlardı? Trabzon hudütlerinden Bayburt'a geçmek için tek yol buydu. Başka alternatif yoktu. Vardı, çok uzaktı o Gümüşhane yolu. O zaman da stabilizeydi. 7-8 saat nerede, 1 saatlik yol nerede? Onun için insanlar yaylaya, Bayburt'a, Erzurum'a geçmek için sürekli bu yolu kullanıyorlardı. Tarihçesi ne abi mesela? Bu yolu nasıl yapmışlar? 1915 diye geçer kayıtlarda. Bu Kars Dağı tarafından, Kemer Dağları'ndan üstten aşağı inmek zordu. Zor geliniyordu. Ama Ruslar en kısa Erzurum'a açılan yol burayı seçti. Yani kestirme olduğu için burayı tercih etmişler. Zaten burayı yerliler yaya olarak kullanıyordu. Daha eskisi var buranın. Onun için genişlettiler. Patika yolları vardır bir sürü ama onlar pas geçtiler. Onlar kısa mesafede olduğu için. Şu arabayı geçersin, yaya gitmeye kalksan. Böyle bizim Türkleri çalıştırdılar burada parayla. Tabii Yerel mi? halkı çalıştırmışlar işte un, şeker onları veriyorlar halka. Onun işte karşılığında. manat, 5 manat, 10 manat. Kiminin evinde hala var buralarda. Ne oldu? İşte o zamanlar Rusya'da dağılma yaşandı. İhtilal olunca Rus buradan geri çekildi. Haliyle bu yolda kaldı. Mesela Saadet'te bulunduğumuz güzergahta mesela şuradan halam yuvarlandı rahmetli oldu. Hadi ya. Şuradan yuvarlandı. Şuradan yani çok da dik değil aslında. Altı uçurum. Aşağıda bir kız çocuğu 13-14 yaşlarında da 40-50 yıl önce da düşüp uçurumdan rahmetli olmuş. Şurada bir yaşlı amca rahmetli oldu yaya giderken. Evet. Yine bir yaşlı amca diyorlar şu duvarın birleştiği nokta şu kavşağın olduğu yerde adamı atmış atın üstünden şemsiyesini açmaya çalışırken at artık şemsiyeden mi huylandı ne yaptıysa adamı aşağıya at. Vallahi hiç risk kabul eden bir yer değil. Buradan da benim halalarım, dedelerim izliyormuş o zaman işte adamı. Adam orada bir yerde takılmış. Hiç uğraşmasa bir şey olmayacak. Panik yaptı. Kendini kurtarmaya çalışırken tekrar yuvarlamış, uçurumdan aşağıya gitmiş. Hadi ya. Bu arada arkadaşlar Turgut abinin şöyle burada bayraklar çok dikkatimi çekti. En üstte Trabzonspor var. Altta Rizespor var. Kendisini tebrik ediyorum. Ben Rizeliyim. Kendi Trabzonlu. En altına da İstanbulspor'u koymuş. Yani bu herhalde abi gönlünün zenginliğini gösteriyor. İstanbulspor'un ismi İstanbulspor. Allah Allah. Bizim Ufların takımı. Turgut abiye burada ziyaret eden hepsi geldiklerine şöyle stickerlarını buraya vurmuşlar. Bunlar İsviçreli. İsviçreliler mi bunu bıraktı sana? Evet, Misafirperverliğin kendi eliyle için çizdi. teşekkürler. Kendine iyi bak. Bunu eliyle çizdi. Jan ve Karlin. Vay. Bisikletle gelmişler buraya 8 ayda. Bildiğin yolu çizmişler zigzaklı. Bir de kendi bayraklara Türk bayrağı. Orada Eylül ayrı bir 2019. ambiyans var orada. Bak. Bizdeki Türk bayrağı onlar Çok inceymişler ya gerçekten. Görüşmek üzere. Turgut abiyle muhabbet ederken Turgut abi diyorum ki burada olaylar olmuş, bir şeyler olmuş falan. Anlatmak istemiyor çünkü şimdi Red Bull burada dünyanın en tehlikeli yolu diye reklam edince insanlar da buraya korkmuşlar gelmeye yani. Başımıza bir şey gelir, biz de düşeriz, bir şey olur diye falan. İnsanlar korkunca da turizm açısından burası biraz etkilendi diyor. Kendisi sağ olsun çok insancıl, yardımsever birisi. Hoş bir muhabbeti var.
net görünüyor. İyi, gayet geniş burası ya. Ama aşağısı uçurum. Şöyle yanaş istersen. Tamam. Ben şoförüm böyle yol görmedim ömrü hayatım. Nereden yolculuk? Kayseri'de. Nereden biliyorsunuz derebaşı virajlarını? Ben ilk defa gördüm. Navigasyondan Rastgele mı? geldim. Aynen öyle. Abi kolay gelsin, lastiği biliyor. Tamam tamam, dikkatli ol. Düştük gittin, hiç kurtarışı yok yani. Ops. Yetmedi. Taşlar hadi. Şimdi virajdan dönerken sürekli keskin taşlar yola düşmüş oluyor. Arabamın lastikleri yanağı ince olduğu için janta değdiği anda lastiği de kesme imkanı var. Tehlikeli o yüzden. Yani şu anda benim tek kuşkulu olduğum noktalardan bir tanesi lastiğimin kesilmesi. Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. O dağ, taşı, tepeyi, her yeri açtık. Düz bir ovaya vardık. Her yer dümdüz. Araba buradan her yerden gider ve birazdan... Bak şurası Windows'un ekranı. Windows XP, eskiler bilir. Böyle geleceğimiz yere vardık. Şöyle söyleyeyim size. Hayal ettiğimden daha kötü bir yol muydu? Bence değildi. Çünkü biz bu yollarda büyüdük. Hep böyle sarp arazilerde araç kullanıyoruz. Ama burası da tabii hani böyle yabana atılacak bir yol değil. Tehlikeli değil demiyorum. Ama benim nezdimde öyle çok korkunç, ürkütücü, işte arabayla geçilmez falan diyemiyorum yani, öyle söyleyeyim size. Bir farkı var, böyle vadiden geçiyorsun. Çok keskin 12 tane viraj var. Virajların yapısı şöyle. Böyle bir anda dönüyorsun. Yani bazen direksiyonun turu yetmiyor. Çeviriyorsun. Bir taş çıkıyor falan. Lastiği keseceğim. Dön geri, bir daha dön falan derken biraz böyle şoförlük istiyor sadece yani. Gönül isterdi ki burada bir kamp yapayım ama ona biraz açıkçası yemedi. Geniş bir vakit ve geniş bir hazırlık olması lazımdı. Bakalım. Birileri geldi. Orman müdürü mü onlar? Ulan nereye gidiyorlar böyle ya? Problem yaşamadık yani, hiçbir kuşkum da olmadı da sadece şurada dik bir yer var. Otlar da çok kaydırıyor arabayı. Arabada da kışlık lastik yok, asfalt lastiği var. Az önce de orman müdürlüğünün arabası gelmişti. O bile çıkarken 4x4 Hilux olduğu halde az önce kaydığını gördüm. İnşallah biz kaymayız. Gidiyordum ha. Şu kelepçeler belki de 8-9 senedir bende. Bir önceki arabamda da bendeydiler. Kullanmak nasip olmamıştı. Bakalım inşallah bugün işe yarar, yoksa buradan mümkün değil, çıkamayacağız. Bir de bunları deneyelim.
İnşallah kopmaz ya. Yoksa var ya, yandık yani. Mümkün değil, çıkamayacağız buradan. Sen arkadaşını ara. Kar zinciri getirsin. İtelim. Şey yapalım, bekle, daha olmaz, buradan çıkmaz bu. Kar zinciri olması lazım. Ne? Kar zinciri. Halat olsa var ya, halat. Vallahi merak için geldim. Kelepçeler işe yaramadı. Şimdi bir plan var aklımda. Arka lastiklerim kışlık, önler asfalt lastiği, biraz da kötü durumda oldukları için hiç tutunamıyor. Şimdi arabayı aşağıya indirip düz zeminde yan taraftan kirkoyu vuracağım. Arkadaki kışlık lastikleri ön tarafa takacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Yani bu işleri de başıma açan lastikçim. Kışlık lastikleri takıyordum. Abi gerek yok, kış daha gelmedi falan filan. Taktı eski lastikleri. Şu anda ceremesini çekiyoruz. Yolda. Lastiği koyduk kayar mayar diye. Şimdi arkadaşlar bu lastiği de ön sağ tarafa takacağız. Oradan çıkan lastik boşa çıkacak. Hop. Diğer arkadaşım da sağ olsun yardımcı oluyor bana. Hani her şeyi sadece kendim yapmıyorum. Güvenlikçi olan abimiz Demirel abi yola çıktı. Belki bir geçen olur, zincir mincir alırız ondan diye düşündük. Diğer arkadaşım da şimdi en son olarak lastiklerin bijonlarını sıkacak. Son ayarları yapacağız ve inşallah oradan çıkacağız. Yoruldum. Hadi bakalım. Bu sefer olacak. Biraz daha hızlı olsam alırım sanki. Kalsın. Kalsın. Kalsın oğlum. Güzel gitti böyle ağır ağır. Ha burada kalsın. Dağın başında mahsur kaldık. Çıkmıyor. Ne yaptıysak çıkaramadık. Şurayı aşamıyoruz abi. Siz bayağı buradasınız ya. Biz de az önce dere başının altındaydık. Orada şey yaptık, çay falan içtik. 2 tane arkadaş geldi sağ olsunlar bize yardım etmek için. Alttan başka bir rota gösterecekler bize. Abi ne taraftan? Aşağı taraftan mı gideceğiz? Hemen şuraya dönüyoruz kardeşim ama bu yolu takip ediyoruz. Ahmet abi git. Yani araban aynı şu pozisyonda olacak. Ya bir sıkıntı yok. Ben arabayla geçiyorum burada. Benim araba da yüksek. Yani pick-up. Ben o zaman yavaş yavaş yola koyulayım. Tamam. Klipsleri kopardık ya hep abi. Tamam. Yaylada kalmasın onlar ya. Çöpleri ya toplayalım. Aynen oraya salla. Abi taşlara dikkat et. Üstten gel. Üstten.
Değil mi? Şu taş var ya. Yok gel. Kafaya vereyim böyle öyle. Gel korkma. O taşa dikkat et. Düz gel sen düz. Gel. O taşı kurtar. Gel. Şöyle. Şimdi gel. Tamam gidebilirsin. Ya yalandan o kadar zulüm çektik ya. Yalandan valla. Şuradan yol varmış. Parçaladık kendimizi orada. Kolay yolu vardı, biz parçaladık kendimizi orada ya. Sağ ol. Ne konuşma yaptın biliyor musun abi? Gerekirse gece, gerekirse gündüz lastikleri patlıyor. Yani hiçbir maddi şey beklemeksizin gidip herkese yardımcı oluyoruz. Tabii arkadaşlarla Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burada herkes öyle hayırsever yani. Kanlar var, şey edenler var. Senin videoyu gördükten sonra biz buraya daha tehlikeli diyemeyiz. Aynen öyle. Tırmanış videosu var. Onu biraz önce izletti arkadaş. Eyvallah. Daha bu Arabanın bütün lastiklerini değişti. Hepsi farklı. Birine kara jant var. Hemen Birine oradaydık küçük yani jant. şeye göz konaklamışsınız burada. Bayağı uğraştım canım ya. Var ya. Şey yapın hadi söktüm taktım. Akşama kadar oradayız. Çay içeceğiz akşamüstü. Buyurun gelin. Şu karşı ha bizim yayla. Aha ya zahmet vermeyelim abi ya. Sıkıntı Şey yok yapma. zaten. Vallahi Çay biz- içeceğiz. Çay Biz kaynadıktan böyle ufak sonra. tefek şeylere zahmet demiyoruz ki. Eyvallah. O zaman bir çayınızı içelim. Biz gurur duyuyoruz. Sağ olun. zahmet Allah değil. razı olsun. Abi çocuklar gibi şerif. Demirel abi yardıma gitmişti, güvenlikçi arkadaş. O şimdi başka bir yerde şantiyeye falan gitmiş. Onu almamız lazım. Abiler sağ olsun bizi çaya davet ettiler zaten. Çaya yok diyemem. Şimdi onların yanına gideceğiz Demirel abi aldıktan sonra. Bir bakalım. Bir sohbet yapalım onlarla. Abi sen gittin ya. Ben şimdi orada saatlerce bekledim. Bir bakıyorum bayrağa, bir bakıyorum arabaya. Dedim mümkün değil, bu araba buradan çıkmaz. Aklımda şimdi böyle bütün varyasyonları getiriyorum yani. Dedim ne olacak? Ya çok sağlam bir offroad arabası ya da böyle şantiye arabası. Traktör de burada hiç olmaz traktör. Nasıl çıkacağız buradan diye kara kara düşünüyordum. Sonra dedim ki abi kamp mı atarım burada? Burada kalırım herhalde. Kurarım çadırı. Bir gece de burada geçiririm. Ne yapayım yani? Zorlan arabayı çıkaramadık. Yoksa durumumuz sıkıntıydı ya. Yetiştirmem gereken yarın bir dünya iş var. Dedim ki bunlar mı tehlikeli yollar? Şöyle dümdüz Çayır Ovası'nda kaldık yolda ya. Demek ki neymiş? Büyük konuşmayacaksın. Aha Demirel abi de bulduk. Nihayet sonunda başardınız. He? Abi nasıl Ne çıktık oldu? sence? He? Nasıl çıktık sence? Bu alt taraftan mı? Vallahi öyle oldu. Ama ben dedim orada şey var. Yol var değil mi? Yol var, iz var orada. Serkan sen biraz üsteledin, yok dedin. Bak ne bilelim O ya. çünkü bak sağ alt taraftan bak yol gidiyor buradan baktığın zaman. O alttan öyle gidiyor. Adamlar geldi yolu gösterdi bize. He. Tıpış tıpış çıktık gittik. Parçalandık orada yalandan. Ellerime bak bildiğin şey oldum ya. Sorma ya. Ben şey yapmam değil. Tam da şantiyeye gelmiştim ha. Değil mi? Oradan şey var orada. Büyük teşkilat var orada ya. Acil Abi şeysi şurayı var. açayım sana da sen. Sıkıntı şey, toprak çok gevşek. Böyle vıcık vıcık bir toprağı var. O yüzden lastik hiç tutunmuyor. Beni de al. Dümdüz arabanın yanına kadar mı? Tamam abi. Geliyoruz abi. Çimende otursaz. Çimen en güzeli ya. He. Ya aşağı tarafta yol var. Ben dedim ki bu Hamzon'da Serkan abicim. Serkan dedim bu aşağı tarafta yol var. Ha böyle dedim aşağıdan ha böyle inelim oraya dedim. Ama siz biraz daha aşağı taraftan mı indiniz? Yukarıdan. Şey, mehili var Yukarıdan ya oradan geçtik. Ana yoldan ziyade bana söyledikleri. Buranın ketesi. Abi bu ketenin farklı bir özelliği var mı yoksa standart bir kete mi? Bayburt ketesi. Bayburt ketesi değil mi? Ne koyuyor abi bunun içine?
Vallahi iç koyuyor, iç diyoruz mesela. Kendinden yoğurup iç koyuyorlar, tereyağından yoğuruyorlar. İç dediğin- İçli kete yani. İçli. Biz Ya. o Peynir mi yani? Nedir o? İçli. Öyle değil. İçin- Tereyağından kendi- onu yoğuruyorlar, kavuruyorlar. Hı. Yani tereyağından yapılan bir şey. Biz hor deriz. Siz Fındık, ne hor dersiniz diyor. ona? Biz de aynı, biz de aynı. Renk. Abi öyle. Şey dönüyorlar. İnsan insana her yerde lazım. Sağ olsunlar. Zorlasam çıkardım abi. Ama zorlasan ama fazla süratli vurup hızlı vurduğun zaman da arabayı mahvetsin. Yani yine çıkmaz diyor, öyle tamir ediyor. Üzerine yolu hepten kazdım bozdum abi. Öyle olunca korktum arabaya zarar vereceğim diye. Tabii. Çok daha fazla zorlamadık. Şimdi bu taraftan geliyorum ya, şimdi görüyorum uçurumları. İşte bu arada muhabirin biri burada çekimi yaparken tam şuradan aşağıya yuvarlanmış. Şöyle göstereyim size. Buradan aşağı. Cesedini bildiğiniz 14 gün sonra bulmuşlar ya. Erkeklerin en büyük sosyalleştiği yemek abi. Menemen. Böyle merak ettiğim için görmek istedim o yollar gerçekten zor mu diye. Bana sorarsanız çok zor değildi. Sadece kendi hatamızdan dolayı belli bir yokuştan aşağıya indik. Araba çıkmadı oradan, asfalt lastiği vardı. Değiştirdik derken olmadı. Bu videoda böyle değişik bir macera oldu. Beyaz'da kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.